Almanya tarihine kısa bir yolculuk, Avrupa'nın kalbinde yükselen bir ulusun çağlar boyunca şekillenen hikayesine hoş geldiniz. Her şey binlerce yıl önce Germen kabilelerinin Roma İmparatorluğu'nun kudretli ordularıyla Ren Nehri kıyılarında karşı karşıya gelmesiyle başladı. Bu cesur ve savaşçı halk, Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek tohumları ekiyordu. Yüzyıllar hızla ilerledi ve takvimler 800 yılını gösterdiğinde Şarlman Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giydi. Bu devasa imparatorluk, bugünkü Almanya'nın temelini oluşturan yüzlerce prenslik ve düklüğe ev sahipliği yaptı. Orta Çağ'da ise Alman şehir devletleri ticarette parladı. Hamburg, Lübeck, Bremen gibi şehirlerin kurduğu Hansa Birliği, Kuzey ve Baltık denizlerinde ticaretin hakimi oldu. Bu zenginlik sanatın ve mimarinin de gelişmesini sağladı. Ancak 1517'de her şey değişti. Martin Luther adında bir keşiş, Wittenberg'deki kilisenin kapısına 95 tezini asarak sadece kiliseyi değil, tüm Avrupa'yı sarsacak reform hareketini başlattı. Protestanlığın doğuşu kıtayı din savaşlarının içine sürükledi. Özellikle 1618'de başlayan 30 yıl savaşları Almanya'yı adeta bir harabeye çevirdi. Nüfusun 1/3'ü hayatını kaybetti ve bu büyük yıkım Alman tarihinde derin izler bıraktı. Yaralarını sarması uzun sürse de Almanya küllerinden yeniden doğacaktı. 18. yüzyılda Prusya, disiplinli ordusu ve güçlü yönetimiyle sahneye çıktı. Büyük Friedrich gibi liderler Prusya'yı bir Avrupa gücü haline getirdi. Bu yükseliş dağınık Alman devletlerini bir araya getirme hayalini de ateşledi. Ve o hayali gerçekleştiren kişi Demir Şansölye Otto von Bismarck oldu. 1871'de Fransa'ya karşı kazanılan zaferin ardından Versay Sarayı'nın aynalı salonunda Alman İmparatorluğunu ilan etti. Artık birleşmiş olan Almanya, sanayi devriminin rüzgarını arkasına alarak hızla büyüdü. Çelik üretimi, kimya sanayisi ve mühendislikteki başarılarıyla kısa sürede Avrupa'nın en büyük ekonomik ve askeri gücü haline geldi. Ancak bu hızlı yükseliş, diğer büyük güçlerle rekabeti ve gerilimi de artırdı. 1914'te patlak veren Birinci Dünya Savaşı, bu parlak dönemin sonu oldu. Milyonlarca insanın öldüğü 4 yıllık korkunç savaşın sonunda imparatorluk çöktü. Savaşın ardından kurulan Weimar Cumhuriyeti demokrasiyi getirse de siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizlerle boğuşuyordu. İşte bu kaos ortamından faydalanan bir güç ortaya çıktı: Naziler. 1933'te iktidara gelmeleriyle birlikte Almanya ve dünya tarihinin en karanlık dönemine girdi. İkinci Dünya Savaşı, insanlığın gördüğü en büyük felaketti. Savaş 1945'te bittiğinde Almanya tamamen yıkılmış ve galipler tarafından işgal edilmişti. Bu yıkımdan iki yeni devlet doğdu. Batı'nın desteklediği Federal Almanya Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği'nin kontrolündeki Demokratik Almanya Cumhuriyeti. Soğuk Savaş, ülkeyi ve başkent Berlin'i tam ortadan ikiye böldü. 1961'de inşa edilen Berlin Duvarı, bu bölünmüşlüğün ve ideolojik savaşın en somut simgesi haline geldi. Aileler, dostlar, bir halk tam 28 yıl boyunca bir duvarla ayrıldı. Ama hiçbir duvar, özgürlük arzusundan daha güçlü değildir. 1989'da Doğu Alman halkı sokaklara döküldü. O unutulmaz gecede binlerce insan Berlin duvarına akın etti ve duvar yıkıldı. Bu sadece bir duvarın değil, bir dönemin de sonuydu. Bir yıl sonra 1990'da Almanya resmen yeniden birleşti ve yeni bir sayfa açıldı. Bugün Almanya küllerinden doğan bir anka kuşu gibi. Avrupa Birliği'nin lokomotif gücü, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Otomotiv, teknoloji ve bilimde öncü bir ülke. Ancak Almanya'nın hikayesi sadece ekonomiden ibaret değil. Bu, savaş ve barışın, bölünme ve birleşmenin, yıkım ve yeniden doğuşun destansı öyküsü. Kültürü, tarihi ve gücüyle Avrupa'nın kalbinde yükselen bir ulusun asla bitmeyen hikayesi. Bu tarihi yolculukta bize katıldığınız için teşekkürler. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.